Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Yarın oyun içerisinde uzun soluklu, uzun sürecek bir turnuva başlayacak arkadaşlar. Hatta yolun sonunda gerçek para ödülü de var. Binlerce dolar para hediyesi var ama diyelim ki sonuna kadar gitmeyeceksek de oyun içerisinde kazanacağımız bu turnuvadan eFootball paraları, GPTP gibi hediyelerde bulunmakta. O turnuva detaylarına videomuzun sonlarına doğru bakalım arkadaşlar. Oyunda perşembe gelenler olsun, yarın ve bu hafta bizleri bekleyenler neler? Tüm hepsine bakmaya çalışalım bu videomuzda. Perşembe günü özellikle de birçok arkadaşımız yorumlarda yazmıştı. Geçen haftaki güçlendiricili Player of the Week futbolcuların seviyesi düştü diye. Bunun da sebebi arkadaşlar, Player of the Week'teki güçlendiriciler her zaman çalışmıyor. Oyuncunun form durumu B ya da A formunda ise güçlendirici çalışıyor. Rüdiger geçen hafta A formundaydı. Muhammed Salah geçen hafta A formundaydı. Seviyeleri artmıştı. Bu hafta C formunda olunca bir anda seviyeleri düştü. Bu Player of the Week'teki güçlendiriciler diğerlerindekilerden farklı. Epic'lerdeki, Showtime'lardaki güçlendiriciler her zaman çalışıyor ama Player of the Week ile alakalı Konami'nin bir örneği vardı. Mesela Alexander-Arnold'un kartı 96'ya kadar çıkıyor diyelim. Eğer güçlendiricisi varsa B formunda 97, A formunda ise 98 olmakta. Yani kadromuzun kolektif gücünü yükseltiyoruz. Güçlendiricili Player of the Week bir anda C formuna düşünce bizim lahmacun hesabı öyle olmuştu mesela. Hesabın kolektif gücü bir anda düşmüştü. Buradaki güçlendiriciler de bu şekilde çalışmakta arkadaşlar. Gündeme devam ettiğimizde Perşembe günü 2 tane paket geldi. Sürpriz bir şekilde Süper Lig paketi de geldi ama farklı oyuncular tercih edilebilirdi. Takımlarımızdan ayrılmış bazı isimler de hala bu pakette bulunuyor ve seviyeler de çok yüksek olmamış ne yazık ki. Player of the Week paketine baktığımızda Kevin De Bruyne, Vinicius Junior güçlendiricisiyle birlikte bu iki oyuncu da yüksek seviyeli. Vinicius Junior güçlendiricisiyle birlikte 100 seviyeye kadar çıkmakta. Eğer güçlendiricili menajere sahipsek 3 tane menajerde işe yarıyordu. 101'e kadar çıkıyor. Kevin De Bruyne'nin kartı güçlendiricisiyle birlikte 101 seviye. 98 Donnarumma, 98 Martinez ve düşük seviyeli futbolcular yer almakta. Perşembe günü sürpriz bir etkinlik geldi. Ortaklaşa maç etkinliği aslında her hafta geliyor ama bu sefer hediyeler biraz değişmiş arkadaşlar. İsterseniz oynayabilirsiniz. Özellikle de 100 eFootball parası hediyesi var. Hediyelere baktığımız zaman da kademe kademe 50 futbol parası, 30.000 GP, 2 tane 10.000 DP, devam ettiğimizde 30.000 GP, 50 futbol parası, yine 2 tane 10.000 DP, beceri antrenmanı programı. Sonra devam ettiğimizde her 1000 etkinlik puanında da 3'er bin GP vermeye devam ediyor. Fakat burada tabi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Diyelim ki ortaklaşa oynayacağımız bir arkadaşımız yoksa oyun bizi birileriyle eşleştiriyor. Fakat çıkanlar oluyor. Maçın başında çıkanlar, maçın ortasında sonuna doğru bir bağlantısı kesilenler, değişik sorunlarla da karşılaşabiliyoruz. Ama 100 futbol parasını bu etkinliğe gömdüler. İsterseniz oynayıp bu 100 futbol parasını alabilirsiniz. Perşembeye kadar da süresi devam ediyor. Perşembe gelen mesela diğer etkinlik, hediyesi biraz daha fazla olan bu etkinlik var arkadaşlar. Özellikle de antrenörü biraz daha fazla veriyor. 60.000 DP antrenör puanı vermekte. Player of the Week ücretsiz açma hakkını bu hafta Süper Lig etkinliği veriyor. Özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarımızın bu etkinlik gözünden kaçmakta. Ben geçtiğimiz haftalarda 2-3 hafta önceydi galiba, 2 arkadaşımızın hesabına bakmıştım. Player of the Week'ten pek açamıyorlar. Dedim ki niye hiç açmıyorsunuz Player of the Week'ten diye. Bu etkinliği bilmiyorlarmış. Ben mesela gösterdim. Hatta dedim bu etkinliğe göre kadro oluşturursanız daha hızlı bitirirsiniz falan diye. Özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarımızın gözünden kaçma durumları olabilir. Her hafta Player of the Week'ten ücretsiz açma hakkı verilir. Bu etkinlikleri hızlı tamamlamak için de etkinliğe göre kadro oluşturursak daha hızlı, daha az maçla etkinlikleri de tamamlayabiliriz. Bugün biteceklere baktığımızda öncelikle etkinlikler 50 futbol parası kazandığımız temalı etkinlik olsun. Tur etkinliği var. GP, beceri antrenörü kazandığımız etkinlikler. Paketlerde Bayern Münih Epic paketinin bugün son günü. Ayrıca İngiltere Ligi orta saha futbolcuların yer aldığı Epic paketinde bugün son günü. Yarın yeni Epic paket gelecek. Pazartesi günü Bayern Münih temalı bir turnuva başlamıştı oyunda ve Round 1 gelmişti. Eğer bu Round 1'i oynamadıysanız arkadaşlar bugün oynayabilirsiniz. Bunun da bugün süresi bitiyor. Peki ne kazanıyoruz? 5 tane Bayern Münih futbolcuları için ücretsiz açma hakkı veriyorlar ve 5000 e-futbol puanı. Ayrıca bu etkinlikte 1000 etkinlik puanına gelirsek Round 2'ye katılma hakkı da elde ediyoruz. Oyunculara baktığımızda arkadaşlar 5 tane ücretsiz, bu oyuncular içerisinden normal kart ama 5 yıldızlı oyuncular içerisinden kadromuza futbolcular katıyoruz. İçeride hiçbir şekilde 4 yıldızlı futbolcu bulunmuyor. Hepsi 5 yıldızlı
Nerede işimize yarar? Etkinliklerde yarayabilir. Ya da oyuna yeni başladıysak yeni başlayan hesapların işine yarayacak bazı futbolcular burada yer almakta. Bu Bayern Münih turnuvasının da Round 2 aşaması ayın 26'sında gelecek arkadaşlar. Ayrıca kiralık oyunculara ligimdeki kiralık oyunculara yeni oyuncular eklendi. En pahalıya satılan isim Inamoto oldu. Yüksek seviyeli isim beklerken 92'lik epik futbolcuyu getirdiler. Donnarumma, Kolo Muani gibi de bazı yüksek seviyeli isimler burada yer almakta. Perşembe günü birçok paketin süresi bittiği için kaldırıldı arkadaşlar. Bende hala Arsenal paketi duruyor. Eski hesaplarda büyük ihtimalle duruyor olabilir benim gibi. Yeni açtığımız son dönemlerdeki hesaplara baktığımda Arsenal kaldırılmıştı. Ben de geçen hafta ondan dolayı demiştim. Arsenal'ın bir hafta daha süresi var. Çünkü bende hala duruyor. Bende Arsenal paketi bu perşembe bitecek arkadaşlar. Messi paketinin süresi bayağı bir uzun. Fakat son dönemlerde bir günde bir haftada oluşturduğumuz hesaplara baktım. Orada Arsenal paketi kaldırılmış. Aynı eskiden beri bu oyunu oynayan arkadaşlarımızda duruyor mu Arsenal paketi? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben almıştım. Hem eski bir kullanıcıyız hem aldık. Belki de ondan da olabilir. Ya da oyuna 1-2 ay önce başlayan belki arkadaşlarımızdan kaldırılmış olabilir. Ama Arsenal paketi kaldırılmadıysa benim gibi sizde de kesinlikle perşembe günü kaldırılacak. Yeni paketler eklenecek mi arkadaşlar dersek onunla ilgili şimdilik ne yazık ki sızan bir bilgi bulunmamakta. Yani resmi bilgiye geçtim. Sızan bilgiler de ne yazık ki bulunmuyor. Umarız buraya da yeni paketler eklenir ama geçen sene Konami bir anda kaldırdıktan sonra uzun süre paket eklememişti. Yarın gelecek oyunculara bakacak olursak İspanya Ligi orta saha epik futbolcuları gelecek. Epik pakette tabi renkli kart futbolcular da bulunuyor. O isimlere baktığımızda Real Madrid'den Luka Modric, İlkay Gündoğan ilk seviyesi çok yüksek. Maksimum seviyesi büyük ihtimalle 100 seviyede olabilir. 85'ten başlıyor. Onun dışında ofansif orta saha, göbek, defansif orta saha, sol kanat futbolcuları yer alıyor. Peki yarın hangi epik futbolcular gelebilir? Yarın beklenen epikler bunlar arkadaşlar. Real Madrid'li David Beckham, Barcelonalı Rivaldo, yine Barcelona'dan kesinlikle geleceğini Konami açıklamıştı. Mendieta bir defa kesinlikle geliyor arkadaşlar. Konami resmi web sitesinden açıklamıştı. Yanında Rivaldo ve David Beckham'ın olması bekleniyor. Tabi burada en çok dikkat çeken isim, seviyesini, özelliklerini, benim en çok merak ettiğim isim David Beckham. Yarın sabah bu oyuncular geldiğinde maksimum seviyelerini ve özelliklerini inceleyebiliriz. Şimdilik hani 100 olur 101 olur bakabiliriz tahmini olarak ama kesin olarak yarın sabah resmi olarak da açıklanacak ve uygulamalardan öğrenebileceğiz. Oyunda şu anki sezonun bitmesine de az bir zaman kaldı arkadaşlar. 1,5 hafta 10 gün kadar süremiz var. 1 Şubat tarihinde yeni sezon başlayacak. Yeni adaylı sözleşmeler, yeni maç bileti, eFootball Ligi'nin aşaması yenilenecek. Yeni sezon geliyor. Şubat ayında karnaval kampanyası, onun dışında Çinlilerin yılbaşısı vardı. 10 Şubat tarihinde değişik kampanyalar olacak. Asya Kupası'nın hakkını Konami almıştı. Hatta onunla ilgili şu an oyuncular hediye edildi ama turnuva düzenlemedi arkadaşlar. Oyunda sadece hazırlık maçı bölümünde Asya Kupası ile alakalı etkinlik var ama hediyeler yok. Ve bununla alakalı önemli bir kaynak sosyal medyada mesela Renan Galvani bir paylaşım yaptı. Dedi ki 1 Şubat'ta yeni sezon geldiğinde neler gelebilir? Onun hani edindiği bilgilere bakacak olursak Brezilya Ligi ile alakalı bazı güncellemeler olacakmış. Oyuncu, üniforma ki şu an transfer dönemindeyiz arkadaşlar. Takımlarımız oyuncu yolluyor, oyuncu alıyorlar. Avrupa'da da aynı şekilde. Umarız erken zamanda transfer güncellemesini Konami gerçekleştirir. Grupo Globo ve Konami ortaklığıyla karnaval etkinliği parantez açmışlar. Yalnızca Brezilya için diye ama geçen sene karnaval etkinliği herkes için olmuştu. Hepimize hediye verilmişti. Umarız sadece bir bölgeye yapmazlar. Asya Kupası ve etkinlikleri 4. sezonun odak noktası olacakmış. Umarız evet güzel etkinlikler, hediyeler bizleri bekler. Oynanışta da bazı düzeltmeler yapılacak deniyor. Renan Galveri de önemli bir kaynaktır. Şu an 700 milyon indirme kampanyasında yer aldığımız için her gün girdiğimizde bir tane epiklerden açma hakkı veriliyor ve 3. Player of the Week oyuncu hediyesi de önümüzdeki perşembe günü olacak arkadaşlar. Rüdiger ilk hediye edilen futbolcuydu. 98'e kadar çıkıyordu. Bu haftaki 97 umarız düşerek devam etmez de yüksek seviyeli bir oyuncuyla bu hediyeleri tamamlarız. Cuma günü de Bayern Münih turnuvasıyla alakalı Round 2 başlayacak. Şu anki Round 1'i oynadıysak 1000 etkinlik puana geldiysek Cuma 26 Şubat tarihinde Round 2 geliyor. Kısa süreli. Sıralama yaparsak devam ederiz ama dedik ki sıralama yapmayacağız. Sadece etkinliğin hediyesi ne? Ona baktığımızda çok büyük bir hediyesi yok. 1000 eFootball puanı veriyorlar. Bir de 10.000 GP. Yarın ise uzun soluklu bir turnuva başlıyor arkadaşlar. Bu turnuva
aylarca sürecek. Peki neler kazanabiliriz? Şöyle detaylıca bakacak olursak Konami'nin resmi web sitesindeyiz. Bu turnuva içinde her sene olduğu gibi sayfalarını düzenlediler. eFootball Championship 2024 turnuvanın adı. Turnuva ile alakalı hediyelere, detaylara bakalım. Konsolda Round 3'ten itibaren PlayStation'da oynanacak. Xbox'ta oynanamıyor. Bilgisayarda oynayacak arkadaşlarımız sadece Round 1'e katılabiliyor. Round 1'in hediyelerini alabilirler. Mobilde herhangi bir sıkıntı yok. Sonuna kadar devam edilebilmekte. PlayStation'da da PlayStation 4 ve PlayStation 5 oynayabiliyor. Round 1, Round 2, Round 3, sonra finaller. Gerçek para ödülü var yolun sonunda. Mobilde ve konsolda para ödülleri aynı sıralamalara baktığımız zaman. Birinci 10.000 dolar, ikinci 5.000 dolar. Ha diyelim ki ya biz sonuna kadar gitmeyeceğiz. En azından ne hediyeler var? Etkinlikleri yapalım dedik. Hemen onlara bakalım arkadaşlar. Etkinlikler, hediyeleri. Round 1 ne zaman başlıyor arkadaşlar? Yarın. Round 1'in ilki yarın gelecek, ayın 29'una kadar. Bir haftalık süremiz var. Fakat bu Round 1 etkinliği 4 ay boyunca gelecek. Mesela bir sonraki 19 Şubat'ta. Sonra 14 Mart'ta. Sonra da 15 Nisan'da. Her Round 1'in peşine bir de Round 2'si var. Round 2'ye katılmaya hak kazanırsak da onların da tarihleri burada. 2 Şubat, 1 Mart, 29 Mart, 26 Nisan. Şimdi yarın gelecek etkinlikte peki hediyeler neler? Baktığımızda Konami diyor ki mücadele 1, mücadele 2, mücadele 3, mücadele 4 olacak. Yani bir etkinlik gelecek, girdik, 4 tane tamamlamamız gereken mücadeleler var. Galibiyet de bekliyor olabilir. Birinci mücadeleyi yaptığımızda 1000 eFootball puanı. Sonra onu tamamladık, 2'ye geçtik, 50 eFootball parası. Üçüncüde 50.000 GP. Dördüncüde ise 2 tane 10.000 DP. Yani burada bir 50 futbol parası veriyorlar. Bari 100 futbol parası olsaydı. Yani hep 50. PES zamanında 100'dü. Bunu şimdi 50'ye düşürdüler. Peki Round 2'ye katılmak için ne yapmamız gerekiyor? Hepsini tamamlayacağız arkadaşlar. Mücadele 4'ü tamamlayın diyor. Tabi sırayla bu ilerlediği için de bunları tamamlarsak Round 2'ye katılmaya hak kazanıyoruz. Round 2'de hemen peşine 2 Şubat tarihinde gelecek. 1 Şubat'ta da yeni sezona başlıyoruz. Sonra Round 3 dünya finalleri diye devam ediyor. Bu turnuvalar, etkinlikler geldiğinde yarın olsun, ilerleyen haftalarda ben yine detaylı videolar çekerek sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Yarın gelecek hediyelerimiz, etkinlikten kazanacaklarımız, tekrar göstereyim. Şu kısım. Belki sonuna kadar gitmeyi düşünmüyorsak, sadece 50 futbol parası için oynuyorsak da ilk 2 mücadeleyi tamamlamamız lazım. Ha 4'ünü tamamlarsak Round 2'ye katılmaya hak kazanıyoruz. Round 2'nin hediyesi ne? 1000 futbol puanı. En iyi 16 kullanıcı arasına girersek Round 3'e katılmaya hak kazanırız filan. Ama dediğim gibi sadece etkinlikleri oynayarak da bazı hediyeleri kazanabiliriz. Videomuzun sonuna geldiğimizde de mobilde dikkat çeken farklı dizilişlere bakacak olursak bu dizilişimiz uzun süredir devam ediyor. Japon 2. liginde yer alan, 2. ligin en sonunda yer alan takım Roasso Kumamoto 3 stoperli, kanatlı, açıklı, ofansif orta sahalı dizilişi kullanmakta. 4-3-1-2'nin kanatlı versiyonu 4-1-3-2 dizilişi İspanya 2. liginde yer alan Levante takımı tarafından kullanılmakta. Tek takım arkadaşlar, isterseniz alıp bir oyun plan listenize kaydedebilirsiniz. Ayrıca 2 santrafor arkasında 2 ofansif orta saha oynayabileceğimiz birçok diziliş bulunuyor. En popüler takım Real Madrid. İspanya liginden Real Madrid'i seçebiliriz. Tayland ligindeki santraforsuz oynayan bu takımımızın dizilişi hala devam ediyor. Tay Ligi diye oyunda yer alan ligde Ratchaburi FC takımını seçersek bu dizilişi kullanabiliriz. Mobilde de haftanın dikkat çeken dizilişleri bunlardı arkadaşlar. Oyunda gelenler, gelecekler, yarın bizleri bekleyenler, bu hafta bizleri bekleyenler, birçoğuna değinmeye çalıştık. Tabi Perşembe günü Player of the Week gelecek. Salı günü de onunla alakalı bir tahmin videosuyla karşınızda olmaya çalışacağım. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.